Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine klasikleşmiş bir serimiz olan Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketlerin incelemesini gerçekleştireceğiz. Ağustos ayı içerisinde çok az bir şirket temettü dağıtıyor. Bunun bilgisini önceden vermek istiyorum. Aklımıza takılan genelde bir soru oluyor. Hocam, temettü dağıtma tarihinden bir gün önce hisseyi satın alsam temettüden yararlanabilir miyim? Evet, bazı değişiklikler göstermekle birlikte istediğiniz hisseye ortalama temettü dağıtma tarihinden 1 veya 2 gün önce hisseyi satın alırsanız hissenin temettüsünden yararlanabilirsiniz. Fakat burada aklınıza şöyle bir soru işareti gelmesin veya şöyle bir kar marjı gelmesin. O zaman ben her hisseyi takip ederim. Temettü dağıtım tarihinden 1 veya 2 gün önce satın alırım. Sonra temettüyü alırım. Sonra hisseyi aynı fiyattan veya aşağı yukarı 1-2 gün içerisinde çok değişemeyeceği için geri satalım. Evet, bu bakıldığında mantıklı ve kar getirecekmiş gibi duruyor ama temettü dağıttığında hisse, temettü dağıttığı fiyat hissenin fiyatından düşüyor. Örneğin bir lot başına 1 TL temettü dağıtan bir hisse 10 TL olduğunu düşünelim. Hisse temettü dağıttıktan sonra 10 TL'den 9 TL'ye düşüyor. Yani siz aslında aldığınız temettü miktarını hissenin fiyatından düşürülmüş oluyor. Bu yüzden böyle bir kar marjı elde etmeniz mümkün değil. Bu soru çok sorulduğu için açıklamasını yapmak istedim. Şimdi gelin Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketlerimizi hep beraber inceleyelim. Temmuz ayının son tarafında olanların da incelemesini gerçekleştirip ardından Ağustos'a kadar gideceğim. Burada piyasa değerlerini, hissenin isimlerini, net karı, nakit temettü dağıtma oranını, pay başına brüt ve net temettüyü, aynı zamanda temettü verim oranıyla temettü dağıtma tarihi ve temettünün ödenmesine kalan günleri göreceğiz. Bir sorulan soru da pay başına brütle net arasında ne fark vardır? Temettü hisseleri temettü ödemesi yaptığı zaman devlet bunlardan belli bir %15 ortalama olmak üzere bir temettü vergisi kesiyor. İşte burada brüt gördüğünüz 20 kuruş nasıl 17 kuruşa düşüyor veya 0,734 kuruş nasıl 624 kuruşa düşüyor. İşte bunları temettüden vergi kesildiği için yaşandığını sizlere tekrar ifade edebilirim. Şimdi başlayalım. Verus net kar 140.000 gözüküyor. Tabii ki bunlar 1000 TL olarak hesaplanmalı. Brüt nakit temettü oranını, nakit temettü dağıtma oranını görüyoruz. %1. Temettü verimliliğine baktığımızda %0,4 ve 28 Temmuz'da dağıtıyor. Bunu görebiliyoruz. Yani baktığımızda neredeyse herhangi bir temettü dağıtmıyor diyebiliriz. Vertu'ya geldiğimiz zaman yine net karını görebiliriz. Nakit temettü dağıtma oranının yine %1 olduğunu görüyoruz. Pay başına temettüsünü ve temettü verim oranını görüyoruz. 28 Temmuz'da yine dağıtıyor. 0,23 dağıtması yine bir temettü dağıtmadığı anlamına geliyor. Hemen Osman'a geldiğimiz zaman nakit temettü dağıtma oranının %3 olduğunu ve temettü verimi oranının ise 0,32 olduğunu görüyoruz. Sumas'a geldiğimiz zaman %20'lik bir nakit temettü dağıtma oranı olduğunu, %0,59'luk bir temettü verim oranı olduğunu görüyoruz. Turkcell'e geldiğimiz zaman yine Temmuz ayı içerisindeki en iyi dağıtımlardan bir tanesini görüyoruz. %20'lik bir nakit temettü dağıtma oranına %2,51'lik bir temettü verim oranı olduğunu görüyoruz. Yani tamamını dağıtsaydı karının, yani bunu 5 ile çarpıp bu tarafı da o zaman 5 ile genişletseydik %12,5'luk bir nakit temettü verim oranı olduğunu görüyorduk. Bu da aslında oldukça güzel bir oran. %12,5'lar çok iyi. Turkcell biraz daha yüksek seviyelerde nakit temettü dağıtabilir. Mavi'ye geldiğimiz zaman Mavi %662'sini dağıtıyor elindeki karın, yani nakit temettü dağıtım oranını. Fakat buna rağmen temettü verimi hala anca %1'i görüyor. Tabii ki burada Osman'dan itibaren saydığım Vestel'e kadar tüm şirketler 30 Temmuz'da dağıtıyorlar. Mavi'nin bu yüksek temettü dağıtma oranına verimliliği olması çok üzücü. Vespe'ye geldiğimiz zaman %20'lik bir nakit temettü dağıtım oranına %3 temettü verim oranı olduğunu görüyoruz. Gayet iyi. Vestel %44 nakit temettü dağıtım oranına %7,45'lik bir temettü verim oranı olduğunu görüyoruz. Bu çok güzel seviyelerde olduğu için kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi gelelim Ağustos ayı içerisinde dağıtacak 3 şirketimize. 11 Ağustos, 24 Ağustos ve 27 Ağustos'ta dağıtılıyor. Papil 11 Ağustos'ta %5 nakit temettü dağıtım oranını dağıtıyor ve temettü verim oranı buradakilerin en kötülerinden biri olan %0,10 olduğunu görüyoruz. Tuborg'a baktığımız zaman %20'lik bir nakit temettü dağıtma oranı olduğunu görüyoruz ve buna mukabil
temettü verimliliğinin %1.89 olduğunu görüyoruz. Aslında az sayılmaz ama Ağustos ayı içerisinde neredeyse adam akıllı temettü dağıtan bir şirket görmüyoruz. Çünkü temettü portföyünde veya temettü emekliliği için %1.8'ler, %2'ler, %5'ler aslında çok da verimli sayılmaz. Kontraya geldiğimiz zaman %29'luk bir nakit temettü dağıtma oranı olduğunu ve temettü verim oranının %0.28 olduğunu görüyoruz. Tarihlere tekrar baktığımızda 11 Ağustos, 24 Ağustos ve 27 Ağustos'ta olduğunu görüyoruz. Videonun ortasında bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilsek videoyu 30 saniyeliğine durdurup kanala abone olup eğer aboneysek de yan taraftaki zil bildirimini açmayı unutmuş olabiliriz. Zil bildirimini açabiliriz. Bu tip serilerin gelmesini destek olmak isterseniz de hemen like butonuna, beğeni butonuna bir kere basarsanız çok çok teşekkür ederim. Temettü ile ilgili veya bu anlattığım video ile ilgili aklınıza takılan sorular olursa da bunları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ben olabildiğince elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Sağ tarafa baktığım zaman temettünün ödenmesine kalan gün sayısını da yine bu tarihlerden görebilirim ama düz tarih elimde olduğu için zaten buna pek ihtiyaç duymuyorum. Ağustos ayı içerisine baktığımız zaman Papil %5 temettü dağıtma oranıyla 0,10 verimlilikte, Tuborg %20 dağıtma oranıyla %1,89 verimlilikte, Kontur %29 dağıtma oranıyla %0,28 verimlilikte 11 Ağustos, 24 Ağustos ve 27 Ağustos'ta dağıtımları yapılıyor. Ağustos ayı içerisinde temettü dağıtacak hisseleri videomuzun sonuna geldik. Eğer aklınıza takılan bir şey olduysa dediğim gibi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz bizlere destek olmak için eğer isterseniz tabii ki kanala beğeni atabilirsiniz. Ve yine eğer isterseniz abone ol butonuyla zil bildirimlerini açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.